Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, ay burcu Başak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 8 gün içinde 17 Şubat ve sonrası ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren senin için geçerlidir sevgili Başak Burcu. Karıştırıyorum son kez. Bakalım 8 gün içinde Başak Burcu arkadaşımı neler bekliyor dedim. İlk kartımı aldım. İlk kart Azize. Tam da yani Başaklara yakışan bir kart geldi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Kader çarkı. Ay bir dakika, burası çok şenlik şey oldu böyle. Çok farklı bir noktaya gitti şu an arkadaşlar. Şimdi sevgili Başak Burcu arkadaşlar, yıldız kartı. Yani burada çok büyük bir yükselme var sevgili Başak Burcu. Kadersel olarak hem içsel olarak hem de dışsal olarak gerçekten hayatında çok büyük değişimler ve dönüşümlerin olacağı bir süreç olacak senin için. İnancınla ilgili değişimler, dönüşümler. Yani burada hani hep şey diyoruz ya arkadaşlar. Evrenin, sistemin bizimle mesajlaşma şekli vardır. İşaretleri doğru değerlendirmek çok önemlidir. Doğru algılamak çok önemlidir. Dış etkenlerden kaynaklanmadan, hani deriz ya, kalbinin sesine göre. Bak şimdi senin burada hislerin çok yüksek olacak. Hislerin, aldığın mesajların oldurtabilmen. Tabii bu herkese, yani 3D boyutundan çıkamayanlar için geçerli değil. O başka bir konu. Şimdi hislerimizi doğru değerlendirebilmek için de dıştan etki almadan, yani gerçekten hani inziva deriz ya. Sen de böyle bir durum var. Hani doğru mesajları alabilmek için gerçekten o inzivada olman. Yani burada bir bilgelik, bir büyüme ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Tabii o kadar çok fazla derine girmeyeceğim arkadaşlar. Burada kadersel olarak sen başka bir noktaya geçiş yapıyorsun sevgili Başak Burcu. Burada tabii çok daha somutlaştırırsak kariyerinle ilgili yükselmek, yani yeteneklerini sisteme sunuyorsun. Sen sundukça sistem sana daha çok veriyor. Hayatındaki o alma verme dengesinin koruması, sağlanması, bilgi akışının gelmesi. Bakın bu herkesin içinde bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterecektir. Yani dış etken, hani kalbinin sesini dinle ama dış etkenler olmadan dinle. İnziva süreci nedir? İşte hissetmek istiyorum ama gördüklerim beni yanıltmadan. İşte o içe çekilme. Kendi mağarana çekilme, o hislerine gerçekten güvenmeyle ilgili. Yani burada farkındalığın çok yükselecek, sistemle ilgili, kendinle ilgili farkındalığın çok yükselecek. Burada bir resmileşmek var, bir olgunluk var, kariyerinde parlama var, yükselme var. Ama hani bu kadar hani yüksek enerji çıktığı için bunu böyle çok yapay bir şekilde yorumlamak ya da sadece dünyevi olarak yorumlamayı çok doğru bulmuyorum ama burada çok daha şöyle yapalım. Yani burada çok daha bilinirliğinin artması, sağlamlığının artması, profesyonelliğinin artması. Bazılarınız kendi işinizi kurabilirsiniz, kendi şirketinizi açabilirsiniz. Yeni bir işe, yeni bir kariyere başlayabilirsin. Hislerin çok kuvvetli olacak. İnançlarınla ilgili pek çok farkındalık yaşayacaksın sevgili Başak Burcu. Yani burada bir içe dönmek de var. Arkadaşlar çok güzel çıktı. İlk kartlar gerçekten inanılmaz güzel çıktı. Yani burada o doğurganlığının artması, sen verdikçe, sen sundukça, sen paylaştıkça daha çok gelmesi. Bunu o kadar çok çoğaltabiliriz ve saatlerce konuşabiliriz ki gerçekten çok keyifli bir sohbet konusu olur. Burası çok güzel arkadaşlar. Burada bir yükselmek var, bir başarı var. Eline güzel imkanların, güzel şansların geçmesi var sevgili Başak Burcu. Şöyle bir bakalım başka neler gelecek. Yani direkt senin geçişini anlattı. Yani hislerin de inanılmaz yüksek olacak. Hani böyle bir, bazılarınız danışmanlık veriyor olabilirsiniz. Buralarla ilgili artış, bilinirliğinin artması, insanların sana güven duyması. Tabii bu mesleğine göre, yani bu İletişim ya, paylaşma ile ilgili meslekler. Hani meslek ne olursa olsun fark etmez ama insanlarda o güvenliği oluşturabilmek. Hani Başak yapıyorsa işini doğru yapar gibi. Başak söylüyorsa işini doğru söylüyor gibi. Güzel bir kalite var burada. Bir sağlamlık var arkadaşlar. Peki bakalım. Şöyle
Duygu şövalyesi, duygu ikilisi. Şimdi burada bir ruh eşi bağlantısı var. Fakat bazılarınızda burada arkadaşlar şimdi oralara girmeyeceğim ama yani ikiz alev ruh eşi bağlantısı olanlar diyelim sevgili Başak Burcu. Şimdi inananlar var, inanmayanlar var. O çok önemli değil. Burada duygusal olarak bağlantıda olduğunun biriyle bir görüşme, bir konuşma. Aşk hayatınla ilgili. Özellikle bu kişi gizemliyse, kendini gizleyen, kendini saklayan biri ise ya da onunla ilgili yeterince bir şeylerin derinliğini anlayamadığım bir sır varsa ortada bir buluşma, 8 gün içerisinde bir konuşma, bir telefonlaşma, bir haberleşme durumları söz konusu. Aşk hayatınla ilgili özellikle arkadaşlar Burada ben burç söylemek istemiyorum ama su gruplarıyla ilişkisi olanlar, su gruplarıyla boğa oğlak, balık akrep burçlarıyla ilişkisi olanlar böyle bir teklif, jest, barışma, aşkla ilgili de bir adım var. Güzel bir gelişme, güzel bir keyif var. Burada kariyer hayatınla ilgili senin aşkla bir işi yapman, severek bir işi yapman. Yani burada elinin lezzetinin artması. Kupa ikilisini zaten ben o kadar çok, bana o kadar tatlı, o kadar minnoş geliyor ki. Elinin lezzetinin artması, dilinin, sözünün lezzetinin artması, keyif aldığın işler yapmak sevgili Başak Burcu. Burası çok güzel arkadaşlar. Güzel bir teklif. Duyguyla gelen bir teklif. Hissetmeyle ilgili. Şöyle bir bakalım. Gül ası dedik. Duygu ası, yani hep duygulardan gidiyoruz arkadaşlar sizde. Peki bakalım. Aşıklar, Başaklara ne oldu böyle? Bir dakika. Uzun süre sonra ilk kez Başaklardan ilham kraliçesi. Yani arkadaşlar spiritüel alanlarla ilgili. Yani bu tabii astroloji olur, tarot olur, herhangi bir konu olur. Yani çok iyi bir doktor da olabilirsin, çok iyi bir avukat da olabilirsin. Yani burada insanlara hizmetle ilgili de çok güzel bir etki var. Hislerin çok artacak, şifacı yanın çok artacak, sanatsal tarafın çok artacak. Şarkılar söyleyebilirsin, dans etmek isteyebilirsin, kendinle ilgili değişimler yapabilirsin. Diğer noktalara da değineceğim arkadaşlar ama akış o kadar güzel ki. Yani burada çok doğru bir aşkın sana gelmesi. Şimdi aşk derken hani çok güzel bir söz vardır ya, o Rumi'deydi. Her şeyde aşkı gördüğünde gerçek aşkı bulmuşsun demektir. Çiçeğe duyulan aşk, taşa duyulan aşk, kendine duyulan aşk, her şeyden önce o aşkı içinde hissetmen. Rabbimizin aşkı, yani bu aşkı çok çok büyütebiliriz arkadaşlar. Zaten her şeyin başıdır aşk. Aşk her şeyin başıdır. Aşkla yapmak, severek yapmak, hissederek yapmak, şükürde kalmak. Başaklar sizde böyle çok farklı yerlere gidesim geldi açıkçası. Ama birazdan işin diğer tarafına geleceğiz. Burada çok güzel bir nasip, çok güzel bir işbirliği, enerjinin büyümesiyle ilgili güvenirliğini. Burada güzel bir teklif, bir sponsorluk, bir işbirliği, bir anlaşma, bir sözleşme, güzel bir adımın sana gelmesi. Sen yeni bir adım atabilirsin, yeni bir eğitime başlayabilirsin. Yaş aralığın, içinde bulunduğun durum ne olursa olsun. Tabii ki bireysel olarak farklılık gösterecektir. Bazılarınız bunu içsel olarak hissedeceksiniz bu keyfi. Bazılarınız zaten çalışma hayatındayım, aktifim, zaten ilerletiyorum bir şeyler dediğinde anlaşma, teklif, başlama, yeni eğitime başlama, yeni işe başlama, bir işbirliği, bir sponsorluk. Yani burada senin yaptığın işten, senin ortaya çıkarttığın, konuştuğun, paylaştığın, yazdığın, çizdiğin şeylerden etkilenecek. Yani kişiler etkilenecek sevgili Başak Burcu. Ay ne kadar güzel geldi ya, maşallah diyelim. Şöyle bir bakalım, diğer tarafa gelelim. Şimdi burada bir imparator da geldi. Evet arkadaşlar, güçlü biriyle bir işbirliği yapmak sevgili Başak Burcu. Maddi manevi hiç fark etmez arkadaşlar. Güçlü biriyle bir işbirliği yapmak, bir sponsorluk, seninle çalışan biri. Bazılarınıza bakın, birlikte hem aşk ilişkisi yaşayıp hem de işbirliği yapabileceğiniz biri de olabilir. İlişkisi olanlar için partnerinizle belki bir yola girebilirsiniz arkadaşlar. Burada güçlü biriyle yapabileceğin çok güzel bir anlaşma ve destek var. Yani hep duygulardan gidiyor. Ben ne diyeyim ki? Yani burada hareket, eylem, hayatının kontrolünü eline almak, frekansının yükselmesi, seviyenin yükselmesi, algının yükselmesi. Hani öncesinde küçücük şeyi takıntı haline getirdin ya, artık getirirdin mesela, örnek veriyorum. Tabii herkese farklılık gösterecektir bu. Bilincine göre burada bilincinin de yükselmesi var, algının da yükselmesi var. Yani küçücük bir etki seni, hani olanı olduğu gibi kabul etmek, zaten her şey olduğu gibi diyebilmek. Başaklar, akış o kadar güzel, gerçekten burada ben saatlerce konuşmak istiyorum.
Başakların yeri zaten çok ayrı arkadaşlar. Çok güzel burası. Peki o zaman bir de işin diğer tarafına bakalım. Güzel teklifler, güzel jestler, güzel başlangıçlar. Yani senin de o duygusal olarak hani böyle bir tedirgin, burada bir şey var, bir şey oldu gibi bir etkiden çıkıp da he aslında böyleymiş gibi. Yani bu videoya denk gelen kim gelecek bilmiyorum ama genelde hep kalbi gönlü temiz arkadaşlarım buraya gelir. Çok şükür diyelim. Arkadaşlar söyleyeceğim o kadar akışkan ki. Dua edin, yapmanız gereken şeyleri yapın. Güzellikte, iyilikte kalın. Yardımlaşmak, paylaşmak, sevgi paylaşmak, güzel söz söylemek, güzel söz duymak. Keyifli bir durum. Peki şimdi bakalım. Ama tabii sen zekandan geri durur musun? Durmazsın. Burada senin analitik zekan da oldukça yüksek olacak. Burada arkadaşlar bir kutlama, yeni arkadaşlar, yeni davetler, etkinliklere katılmayla ilgili güzel teklifler olacak senin için aynı zamanda. Şöyle bir bakalım. Ya kötü bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Çıkmıyor şu an. Şöyle bir bakalım. Suyla ilgili arkadaşlar bazılarınızda suyla ilgili, susuzlukla ilgili. Tamam ses 9. Şimdi suyla ilgili, su tüketmeyle ilgili bazılarınızda safra kesesi, göz kulak, kas kemik rahatsızlıkları olabilir. Özellikle geceleri seni uyutmayan bazı sağlık problemleri de yine söz konusu. Şöyle bir bakalım. İlham beşlisi. Fakat burada bak şimdi sevgili Başak Burcu yani burada evet bunların üzerine ben bir şey almayacağım. Burada evet bir şeyler var. Yani burada kendini şanssız hissetmek özellikle geçtiğimiz 9'lu vade daha çok şimdi ses 9'lusu geçtiğimiz 9 gün, geçtiğimiz 5 gün, 5 hafta böyle birazcık kendini şanssız, mutsuz, direnci düşük, kötü hissetmiş olabilirsin ve bazı hayallerinden, bazı ideallerinden vazgeçmek zorunda hissiyatında bulunmuş olabilirsin ki bazılarınız bunu yapmışsınızdır da aynı zamanda arkadaşlar. Burada çalıştığın yerle, çalıştığın ortamla ilgili bir sıkıntı, bir kriz, Şimdi burada bir şeyleri kaybetmek, yönünü yolunu değiştirmeyle ilgili. Ama şifa akıyor. Yani ben bunu daha çok ek bilgi olarak aldığım için bu 8 gün ve sonraki süreçlerde bir yatırım yapabilirsin. Kendinle ilgili. Bu yeni bir eğitim olabilir, yeni bir şeyler almak olabilir arkadaşlar. Yine de bazı kandırılma, aldatılma, dolandırılma gibi durumlara dikkat et. Ama ne olursa olsun ben senin buradaki enerjini, potansiyelini o kadar çok güçlü gördüm ki. Yani burada sen hani işte siz istediğinizi yapın ya da istediği yerde istediği şey olsun benim hiç umurumda değil. Ben alacağımı alırım sana da kalır. Üçün biri gibi bir durum var açıkçası. Yani enerjin o kadar yüksek ki sevgili Başak Burcu. O yüzden ben burayı hiç kurcalamıyorum. Zaten başka açılımda yapacağız arkadaşlar. Diğer desteme geçiyorum. Yani burada oyunu kuran da benim, bozan da benim. Bak oyunu kuran da benim, bozan da benim. Sen istediğini yap. Ben hani benim bilincim o kadar yükseldi ki. O kadar yükseldi ki tabii Rabbimizin izniyle her şey. O kadar yükseldi ki. Yani sen istediğini yap. Ben yolumda gidiyorum. İşte o gittiğin yol ve kendine güvendiğin doğru yol senin önünü daha da aydınlatacak. Değerinin bilinmesiyle de ilgili çok güzel bir etki var. Ama orada çok güzel bir laf söylemedik mi? Yani sana kalır üçün biri. Hatta bunu başlığa koyalım arkadaşlar. Şöyle bir yapalım bakalım. Şimdi sevgili Başak Burcu arkadaşlar aynı zamanda videoya ve yorum kısmına çok güzel bir olumlama yazacağım. Onu da yazın. Güzel enerjiler daha çok aktif olsun. Şimdi aklındaki kişiye odaklan. Aklındaki kişiye odaklan bakalım onun süreciyle ilgili sana gelecek olan mesajlar nedir? Buna birlikte bakalım. Odaklan aklındaki kişiye. Platonik olduğun biri olabilir, görüştüğün, konuştuğun biri olabilir. Şöyle bir alalım Başak Burcu. Planlar. Dikkatini çekmek için planlarını hızlandırıyor. Çünkü başka birçok seçeneğinin olduğunu biliyor dedi. Aklında, kalbinde, gönlünde biri varsa bu hayatındaki biri de olabilir. Hani böyle seni kaçırmamak için, seni çabucak kapmak için bakın nasıl heyecanı geçti. Kapmak için bazı planlar içerisinde olacakmış. Bakalım bir ikiz alev. Zaten burada aşıklar, kupa ikilisi uçtu da uçtu arkadaşlar açıkçası. İkiz alev sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor dedi sevgili Başak Burcu. Arkadaşlar bazılarınız ikiz alev ruh eşi yolculuğunda olabilirsiniz. Bu gerçekten uzun süredir olan bir şey. Belki bazılarınız belki farklı hayatlar çizdiniz birbirinize yine böyle bir tabii o da dallarına göre de çok değişiyor. Yani o da kendi içinde çok ayrılır ama
Böyle bir etkiden bahsetti. Bazılarınız ikiz alev ruh eşi yolculuğundasınız arkadaşlar. Şimdi birileri bir taraftan kulağıma başka şeyler de geliyor şu an. Çünkü peki tamam. Şimdi burada masumiyet. Masumiyetiniz ve iyi kalpliliğiniz onun sizi sevmesini sağlıyor ama o sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor dedi. Bir kart daha alalım buraya. Bu hiç güzel okuyamadım orayı. Şuraya bir kart daha alalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek diyelim. Ve kaybolmuş. Sizinle tanışmak beklenmedik bir şeydi. Tüm dünyasını değiştirdiniz. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor dedi arkadaşlar. Peki o taraftan gelen enerji mesajları da bu şekildeydi senin için. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.